Arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment Merhabalar, ben Yiğit Aydın. Etkoloni'de Senior Strateji ve Account Manager olarak çalışmaktayım. Bugün iş arkadaşım Alp'le birlikte birazcık Spotify'dan bahsedeceğiz sizlere. Alp, Merhabalar, ben Alp Kargören. Etkoloni bünyesinde Spotify Sales Manager olarak görev yapmaktayım. Türkiye'deki güncel müzik trendleri hakkında neler söyleyebilirsin bize ve bu trendleri Spotify üzerindeki dinlemelerden takip etmek neden isabetli sonuçlar verir? Öncelikle neden doğru data verdiğinden başlamak isterim. Spotify online müzik dinlenme platformları arasında dünya genelinde şu anda en çok dinlenilen, tercih edilen uygulama konumunda. Dolayısıyla aslında içeriye yüklenen içerikler de her isteyen insan tarafından değil, belli başlı sanatçılar ya da onların yetkilendirdiği plak şirketleri tarafından yüklenmekte. Bu da tüm içerikleri lisanslı hale getiriyor aslında. Ve bu sebeple de Spotify'daki dinlenmelerin doğru olduğunu her zaman savunabiliriz. Türkiye'deki trendlere bakacak olursak şu anda yadsınamaz bir Türkçe rap, hip hop ve trap müziğin yükselişini görmekteyiz. 2018 yılının başından beri bu müzik türünde ciddi bir eğilim, ciddi bir ilgi ve bu sebeple de aslında yükseliş gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte üçüncü yeniler dediğimiz rock müziğin altında konumlanan ve yeni oluşumlardaki alternatif rock müzik olarak adlandırabileceğimiz grupların da yükselişini gözlemlemekteyiz. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Türkiye genelinde rap müziğin bir yükselişi var. Bununla birlikte alternatif rock müzik var. Ama hiç de gelişimini, ivmesini kaybetmeyen bir pop müzik kitlesi de her zaman içeride mevcut. Böyle sıralayabiliriz aslında Türkiye'deki trendleri. Spotify'ın data gücü ve kişiselleştirilebilirliği hani yadsınamaz bir özellik. Hepimiz biliyoruz. Bize gelen haftalık keşfet listeleri, dinlemelerimize göre bize sunduğu özellikler. Bu noktada Spotify nasıl konumlanıyor? Data gücü ve kişisellik konusunda. Spotify kullanıcılarını tanıyabilmek adına Streaming Intelligence adını verdiği bir AI teknolojisi kullanıyor. Bu AI teknolojisini maksimum kişisellikte müzik deneyimi yaşatmak adına aslında kullanıcılarının datalarını topluyor ve bunları anlamlandırıyor bu teknoloji sayesinde. Bu sebeple kullanıcılarına diğer platformların önüne geçiren bir özellik olarak da söyleyebileceğimiz maksimum kişisellikte müzik deneyimi yaşattığını rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bunu zaten kullanıcı olarak da hepimiz deneyimliyor ve ben kişisel olarak oldukça seviyorum bu özelliğini Spotify'ın. Peki son günlerde, hatta şu son geçtiğimiz bir yılda bir podcast konusu gündeme geldi. İnanılmaz bir yükselişte. Herkesin ağzında podcast. Peki Spotify'da markalar bu noktada neler yapabilirler? Spotify podcast konusunda nerede? Podcastler olarak Spotify Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de en fazla tercih edilen platform konumunda şu anda. Ve 2020-2021 senelerinde de bunun genişleyerek büyüyeceğini gözlemlemekteyiz. Şu anda son aldığımız bilgilere göre Spotify kullanıcı sayısında çok ciddi bir ivmeyle büyüyor. 271 milyon olarak açıkladılar Ocak sonundaki global kullanıcı sayısını ve bundan bir önceki güncellemede 238 milyondu. Yani aradaki 2 aylık dönemde dahi bu kadar büyük bir ivmeyle büyüyen bir platform varken tabii ki de onun içindeki özellikler de aynı hızda büyüyecek ki baktığınız zaman podcastler anlamında da kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan bir platform Spotify. Her isteyen insan belli prosedürleri uygulayarak aslında bir podcast hesabı açabilir konumda şu anda Spotify'da. Tabii ki moderasyonlardan vesairelerden geçiyor ama erişilebilirlik anlamında da oldukça kullanıcı dostu bir platform olduğu için ve insanların bu tarafa da eğilimi gün be gün artarken Spotify tabii ki de daha tercih edilebilir bir uygulama haline geliyor. Ülkemizde şu anda çalıştığımız reklam verenlerin birçoğu podcastler hakkında bizlere sorular yöneltiyorlar. Onlara ilgisi olduğunu belirtiyorlar. İçerik olarak baktığımızda şunların ön plana çıktığını söyleyebilirim. Özellikle markaların yaptığı içeriklere bakacak olursak kişisel gelişim, hastalık farkındalığı, sosyal sorumluluk projeleri ve hatta markaların
farklı sektörler hakkında konuklar davet ederek programlarına oluşturduğu podcastler değer görüyor ve önümüzdeki dönemlerde de bu markaların sayısının artacağını çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz şu anki taleplerden. Oldukça büyük bir hem ilgi var hem de yükselen bir trend var anladığımız kadarıyla. Kesinlikle. Yani podcastleri bu kadar değerli kılan şey ne peki? Niye bu kadar tercih ediliyor, talep ediliyor, insanlar tarafından ilgi görüyor diyecek olursak, günümüzde hepimiz sabahtan akşama kadar aslında bir ekranın karşısındayız. Ya telefonumuzdayız, ya bilgisayardayız, ya da televizyon karşısında. Ve hep bir şeylerle meşgulüz, bir şeyleri yapmak durumundayız, bir şeyleri yetişmek zorunda buluyoruz kendimizi gün içinde ve kendimizi geliştirebileceğimiz alanlara baktığımız zaman artık çok kısıtlı konuma geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Aslında podcastler bu noktada ön plana çıkıyor. Yani ekrana bakmadığımız herhangi bir anda bu sabah işe gitmeden önce hazırlanırken olur, yolculuk sırasında olur, spor yaparken olur vesaire. Bu anları çoğaltmak çok mümkün ama bu anların kendimizi geliştirebilmek üzere de kullanılabilmesini mümkün kılan şey podcastler baktığımız zaman ve insanlar da bu tarafa oldukça ilgi gösteriyor diyebilirim. Alp, çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Bence oldukça faydalı oldu. Biraz güncel trendlerden haberdar olduk. Biraz Spotify'ın günlük hayatımıza nasıl girmiş olduğundan haberdar olduk. Sizler de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu serilerin aynısı Spotify'da podcast olarak da bulunuyor. Bizi Spotify hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar başlıyoruz. So why should an institute